Türkiye'ye kaçak yollarla gitmiş. 8 yıl yaşamış. Yanımda Abdurrahman abim var. Pakistanlı kendisi. 8 yıl boyunca kaçak mı çalıştın? Kaçak çalıştım. Nasıl abi? Biz mesela sokağa çıkarken Ya yolda giderken bir sürü ölü görüyorum. Ölülerden ayakkabı alıp devam ediyordum. Çok tehlikeli yollar. şimdi neden bu yolu seçiyorsunuz abi? Neden? Çünkü böyle bir bacağından bile vurulmuşsun buradan giderken. Neden bir böyle şeyi tercih ediyorsun? Nasıl abi? Biz mesela sokağa çıkarken ikide birde kimlik sorgusuna takılıyoruz. Sen nasıl İşte hiç kanka yakalanmıyorsun? Bizim askerlerin ya da yetkililerin rüşvet aldığı söyleniliyor. Doğru mu abi? Nereye kadar götürüyorlar sizi bu? Tam İstanbul Utugar'da bırakıyor seni. Otobüs Utugar var İstanbul'da. 6 yıl boyunca düşün, ülkemizde yani abim kaçak olarak çalışmış. Aslında ülkemizde olan ve durumlardan dolayı bir böyle video çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz tabii ki ülkemize gelen o kadar çok mülteci oluyor. Türkiye'ye kaçak yollarla gitmiş. Bu durumun nasıl olduğunu sizin de bilmenizi istedim. Türkiye'ye kaçak yollarla gitmiş. 8 yıl yaşamış. Yanımda Abdurrahman abim var. Pakistanlı kendisi. Abi ne diyorsun bu konu hakkında? Bir kendini tanıt. Pakistan'ın neresindesin? Nasılsın? Kimsin? Necisin? Nasıl Türkçe öğrendin? Benim adım Abdurrahman. Peshawar, Pakistan. Pakistan Peshawar şehrinde yaşıyorum. 2015'te buradan çıktım evimden. Karachi'ye gittim. Quetta diye bir yer var. Kapitan sınırı. Pakistan ve İran sınırı. Oradan kaçak olarak İran'a gittim. İran askeri beni ateş etti. Beni vurdu. 2 mermi yedim orada. Sonra 15 gün falan orada kaldım. İyileştim. Az kendime geldim. Ondan sonra araba bagajlardan Van'a gittim. Şimdi neden bu yolu seçiyorsunuz abi? Neden? Çünkü böyle bir bacağından bile vurulmuşsun buradan giderken. Neden bir böyle şeyi tercih ediyorsun? Neden şehrinden ayrılıp da oralara gitmeyi tercih ediyorsun? Kanka burada iş yok. Ne yiyeceğiz burada? İş yok. Pekala bu sınırda giderken ben birçok belgesel görüyorum. Bu benim çok ilgimi çekiyor. İnsanları falan sınırda yakalayıp üstüne kaynar su döküyorlar. Ailelerinden rüşvet istiyorlar. Bu doğru mu? Çok fazla çok şey göreceğim. Ben kendim giderken yolda ayakkabılarım parçalandı. Ya yolda giderken bir sürü ölü görüyorum. Ölülerden ayakkabı alıp devam ediyordum. Gerçekten sistemi görüyorsunuz. Tabii yanı başımızdaki ülkelerde durumlar çok vahim dostlarım. Yani insanlar çalışmak istiyor ama iş yok. Yani adamlar savaştan kaçıyor. Burada bir Afganlı arkadaşla denk geldim. Gerçekten ülkesini o kadar çok seviyor ama hiç gitmemiş. Bu aynı zamanda Abdurrahman abim burada Türk bayrağını evinin çatısına asmış ve bunun için hapse girmiş bir insan. Seviyorlar insanlar. Türkleri seviyorlar bazı ülkelerde. Gerçekten abi siz gelelim bu zor yolu nasıl tercih ediyorsunuz ben bilmiyorum. Gerek Afganlar, gerek İranlılar, Pakistanlılar. Yani sınırda Mecbur. ölme riski var. Yani benim birçok askerde çalışan arkadaşım yani ateş ettiğini söylüyor, öldürdüğünü söylüyor. Doğrudur. Ben kendi gözümden gördüm kanka. Çok tehlikeli yollar. 8 yıl gittin ne yaptın abi Türkiye'de sen? Çalıştım işte. 8 yıl boyunca kaçak mı çalıştın? Kaçak çalıştım. Nasıl abi? Biz mesela sokağa çıkarken ikide birde kimlik sorgusuna takılıyoruz. Sen nasıl İşte hiç kanka biz yakalanmıyorsun? Sabah kalkıp işten sonra direkt evden hiç çıkmıyorduk. Ne işinde çalışıyordun abi sen? Kanka ben ilk önce taş fabrikasında çalıştım. Ondan sonra poşet fabrikaya geçtim. Poşet fabrikadan sonra işte sizin polisler beni yakaladılar. Evet. Benim Türkçe biraz iyiydi o zamanlar. Evet. Beni deport edeceklerdi. Bana dedi sen bize yardım et. Tamam. Bizimle çalış öyle tercüman olarak çalış. İşte Evet. sonra Malatya'da İstanbul'da tercüman olarak çalıştım. Kaç yıl boyunca kaçak çalıştın askerler seni hiç yakalamadan? 6-5 yıl. 6 yıl boyunca düşün ülkemizde yani abim kaçak olarak çalışmış. Yani bilmiyorum bu kimin sorumsuzluğu diyebiliriz ama tabii ki her insanın bir sorumsuzluğu var. Aynı zamanda sınırda bizim askerlerin ya da yetkililerin rüşvet aldığı söyleniliyor. Doğru mu abi? Var ya her Rüşvet alıp yani çok insanları kaçak olarak geçiriyorlar o bölgeye. var. Ben buradan Pakistan'dan $1000 verdim o zamanlarda. 2015'te $1000 verdim Türkiye'ye kadar. $1000. Nasıl kim taşıdı seni ha? İran'da bir başka adam, İran'da Pakistan'da. başka adam, Türkiye'de başka adam, Pakistan'da başka birçok adamların eline geçiyorsun.
Anladım. Ondan sonra Türkiye'de yani Türkiye'de de bir başka adam değil mi? bir sürü var. Nereye kadar götürüyorlar sizi bu? Tam İstanbul Utugar'da bırakıyor seni. Otobüs Utugar var İstanbul'da. Ben bazı Afganlara da sorduğumda şey dediler, Van'a götürdüklerini söylediler, Van'ın bir köyüne. Bir sürü adamlar var. Onların terzi ayrı ayrı yani. Mesela biri var o oraya bırakıyor, diğeri var o diğer taraf başka bir yere bırakıyor. Benim gittiğim yer beni İstanbul'da Utugar'da bıraktılar. Ondan sonra dedi sen Siz nasıl erişiyorsunuz abi bu adamlara? Nereden buluyorsunuz bu kaçakçıları? kanka her yerde. Burada her yerde. Bir sen söyle ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. 100 tane çıkar karşına. İşte insanlar keyfinden bu yola başvurmuyor. Tabii biz de bu durumdan muzdaribiz. Ben de yani İç Anadolu'da tarım işiyle uğraşan bir insanım. Birçok zaman biz illegal işlerle yani kaçak, pasaportu olmayan, kaçak gelmiş insanları işlerimizde çalıştırıyoruz. Tabii biz de bu işin bir sorumlusuyuz aslında. Böyle insanlar tamam adamın ekmeğe ihtiyacı var. İnsan çok kötü durumda. Biz de çalıştırıyoruz, ediyoruz. Ama tabii ki yani bir zamandan sonra bunun tacizcisi var. Gerçekten ben Türk halkına biraz hak veriyorum abi. Bunun tacizcisi var, sapığı var. Yani artık ülkemiz o kadar kötü bir duruma geldi ki çekme gereğinde duydum. Olur da yani birbirlerine bilgileri aktarırız. Yani inşallah vize yoluyla ya da doğru yolla gidirilir abi. Biliyorum hiç olmuyor, imkan olmuyor ama o insanlara da sizin para kaptırmamanızı istiyorum. Zaten şu anda çoğu gidemiyor. Birçok Aynen. Afganlıyla konuştuğumda Doğru. bazı videolar var adamın üstüne kaynar su döküyor Aynen, 10 çok kişiye aynen. falan. O videolar onları yaparken çekiyorlar. Ailesine gönderiyorlar bu insanların. Böyle kaçak giden insanların. İnsanlar ne hayallerle yola çıkıyor. Neler başlarına geliyor. Ailesi evini satıp bile para gönderip Ben o zamanlar $1000 nasıl bulduğumu sana anlatamam. Bir sürü insandan borç aldım bilmem ne. düşünün insanlar ne umutlarla yola çıkıyor. Yani insanlar kim kötü insanlarla karşılaşıyorlar. Ben o kadar çok acı ve kötü videolar izledim ki ne denilebilir bilmiyorum. Ben de çok karşıyım. İnsanlar ülkemize kaçak gelmesin, etmesin. İnşallah bu durdurulur. Yani ülkemizin gidişatı bunu hiçbir siyasi partiye bağlamayın. Böyle bir şey değil. Ben Türkiye tek millet. Yani dostlarım bizim başka ülkemiz yok. Vatanımız, milletimiz tek. İnşallah her şey yolunu bulur. Bilmiyorum bu işi yapan insanlar da yakalanır. Ne diyelim. Böyle sistemimiz bu şekilde. Abdurrahman abim teşekkür ediyorum. Bize Ben bu teşekkür konular hakkında ederim. bahsettiğin için. Abim Türkçe biliyor. Yani burada öğrenmiş zaten Türkiye'de 8 yıl çalışıp. Aynı zamanda buraya bayrağını asmış çatıya. Bir videosunu koyarım. Bunun için hapse bile girmiş bir insan. Neden böyle bir şey yapabilir insan? Sevgiden abi. Başka hiçbir şeyden değil. Politik şeylerim düzenir inşallah tekrar Türkiye'ye gideriz. İnşallah abi her şey gönlünüzce olsun. Yani bu insanlar da keyfinden istemiyor. Yani durumların hepsini biliyoruz. Umarım insanlara bu konu hakkında bir bilgi aktarabilmişizdir. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Adamlar elleriyle bir roket atar üretiyorlar. İstediğin silahı burada yaparız sana. Senin aklına ne gelirse yaparız. Ne denilebilir ki abi? Ne kadar abi M4? $20, $15, $25. İyi oldu değil mi abi? Benden ajan olur mu? Ne? Ajan olur mu? Abi bunlar kim? KPK diyor. Bunlar ne polis ne asker. Kim bunlar? Frontier Corps yani sınıra bakan biri. Ha bunlar farklı. Sınıra bakan adam.